Selamünaleyküm dostlar. Direkt konuya başlayalım. Yüksek ihtimalle bu videonun dakikası bana yeter diye tahmin ediyorum. Dükkana gideceğiz. Bugün pazar ve size hep manipüle mi diyorlar ona? Manipüle etmiştim. Motor yağ yakan araba ne kadar yağ yakıyor veya gerçekten nasıl motor yapılmalı? Motor yağ yakan arabaya motor mu değil mi? Yoksa kübütör kapağı mı, turbo mu? Beyninizi bayağı bir ütüledim. Yaklaşık 2 senedir bu videoları çekiyorum. Ve kafanızda milyonlarca soru işareti var. Bunu nereden biliyorum? Gelenlerden biliyorum. Abi şunu bir kontrol etsene. Belki kürbütör kapağından yağ yakıyordur. Abi şuna bir baksana. Belki turbodan yağ yakıyordur. Abi EGR'den yağ yakıyordur ki bu şöyle söyleyeyim. Yani 100 kişi geldiyse bunun ortalama arkadaşlar bu yağ yakma sorunundan dolayı 100 kişi dükkana ayak bastıysa bunun ortalama 20 tanesi İşte bu bahsettiğimiz kübütörden, ne bileyim çok fazla kaçaktan dolayı yağ eksiltme sorunu. Onun haricindekilerin hepsi motor. Nasıl motor? Bunu sizinle paylaşacağım. Bu videoda bu içeriği paylaşacağım. Sizler de çünkü çok soruyorsunuz arkadaşlar. Abi arabam şöyle yağ eksiltiyor. Acaba kübütörden mi vesaire derken. Bu arada bu yağ yakma videoları çok fazla izlenmeye başladı. Ona dikkat ettim. Eskiden çeksem bile videolarım şu anda gündem, viral halde. Bayağı bir izleniyor. Yüksek ihtimalle de arkadaşlar izlenmesinin sebebi en son zamlardan sonra alınan arabaların 6 ay sonra, 7 ay sonra, 1 sene sonra yağ yakmalarından kaynaklı olsa gerek diye düşünüyorum. Alınan arabalar yağ yakmaya başlıyor. Bunu kişi nasıl öğreniyor? Abi bir arabayı aldığınızda benzin fiyatından, mazot fiyatından, ne bileyim kaskosundan, osundan, busundan bir şey olmasın diye belki de garajınızda, evinizin altında yatırıyorsunuz. Belki de gün içinde hiç kullanmıyorsunuz. Bizler gibi değilsiniz. Yani araç değil, sizin için bir amaç oluşturmuş. Alayım dursun. Sadece işte hafta sonları binerim. İşte ne bileyim memurum, servisim var ya da bir şirkette çalışıyorum. Servisim var. Servise biner giderim. Arabada durur. Herhangi bir problem olduğunda basarım marşa, gezerim tarzında araba alıyorsunuz, kenara koyuyorsunuz. Benim mesela bulunduğum sitede hiç marşına basılmayan arabalar var 3 aydır. Yani merak ediyorum bunların aküsü bitmiyor mu, bir şey olmuyor mu diye merak etmiyor da değilim hani. Orada duruyorlar. Şimdi ne oluyor? 3 ay yatan bir araba ya da ne bileyim 2 ay yatan bir araba. Siz bunu şimdi aldınız. Belli bir sürede bakıyorsunuz ki lan biraz gezeyim, parayı bulayım vesaire. Biraz gezmeye başlıyorsunuz. Aradan bir sene sonra 5000, 6000 bilemediniz 10.000 kilometre yol yapıyorsunuz. Yapamadan bile bir senede 5000, 6000 kilometrede link yağ lambası yanmaya başlıyor. Yağ lambası yanıyor ve siz de yağ tamamlıyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah Allah ulan acaba yağ mı eksiltti ya da yağ bakımı mı geldi diye böyle bir düşünüyorsunuz. Ya da gidiyorsunuz servise yağ bakımını yaptırıyorsunuz, biniyorsunuz. Sonra bir 5000 daha yaparken tabii bir 5000 daha yaptıktan sonra bir daha ikaz veriyor. Bu sefer diyorsunuz ki bunda bir şey var. Bir araştırmaya başlayayım. Giriyorsunuz bu sefer. Yağ yakan motor, yağ yakma sebepleri vesaire diye Kerem Usta'ya denk geliyorsunuz. Umarım videoda yakın çıkmıyorumdur ha. 5x'te çekiyorum. Yani bu ilk defa benim şöyle mikrofonum da var. Mikrofon da Nihat Hüseyin Usta'nın hediyesidir. Onunla çekmek istedim. Böyle anlatım videolarımı. Hem de dükkana doğru geçerken beraber hem trafikte boş vakitlerimizi değerlendirelim diye. Araştırmaya başlıyorsunuz. Bana ulaşıyorsunuz. Benim gibi video çekmeye başlayan insanlara ulaşıyorsunuz ama unuttuğunuz bir şey var. Aslında siz o yağ yakan arabaların ekspertiz firmalarından veya da gerçekten işi bilen ustalardan öğrenebilirsiniz. Nasıl? Yağ yakan motorla o kadar çok bu videoları çektikten sonra aşina oldum ki ben ve Abdullah Usta, Sinan Ustam dahi. Yani bizim dükkanımızda Cengiz var biliyorsunuz. Cengiz de dahil demek üzere. Yağ yakan motorlarla o kadar çok uğraştık ki bu ara. Bunun üzerinde master, doktora yapmış gibiyiz. Yani çok fazla yağ yakan motor geldi ve neyden yağ yaktığını 3 aşağı 5 yukarı gördük. Ve birçoğunu da söktük, yaptık. Arkadaşlar yağ yakan motor her halükarda kendini belli ediyor. Bu yağ kapağından açıyorsunuz, bir kimisi buhar atıyor vesaire. Bunlar yağ yakma değil. Bu buharın kokusu dahi yağ yakmaya haberci. Buharın kokusu.
egzozdan çıkan duman, arabanın belli bir süre çalışması, yani rolantide çalışıp tam gaz verilmesi, bu tarz ibareler arabanın yağ yakıp yakmadığını bize gösteren şeyler. Motoru açmadan biz kesinlikle bunu diyoruz. Bir diğer konu da şu. Şimdi yağ yakan bir arabaya sahipseniz, dedim ya size videonun başında, 5000 kilometre gittin, yağ lambası yaktın. Bir araba yağ lambası yakabilmesi için azami 4 litrelik yağdan 2 litre yağ kalması lazım ki basıncı düşürsün. Hatta 1,5 litre yağ kalması lazım ki o müşür devreye girsin, size ikaz versin. Ne oluyor bu sefer? Kullandığı zaman kişi 5000 kilometrede 2,5 litreye yakın yağ yakmış oluyor. Duman olarak egzozdan çıkıp gidiyor. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. Yorumlayabiliriz. Hadi. Abicim azıcık gaza dokun lütfen. Teşekkür ederim. Şöyle sen de geçebilirsin abi. Yeşil otobüs çok fena geliyorsun da avu diyeyim. Şöyle geçelim. Neyse, hararet ibrem oynamadı, o yüzden biraz düşük devirde gitmem gerekiyor. Hararet ibresi 50 benim. 50'den sonra kalkıyor ya, o biraz oynadıktan sonra biraz daha gaz basasım geliyor. Kimi arkadaşlarımız onu bekleyip marş basıp yola çıkıyor ama ben bekliyorum. Kimisi bana bu konuda uyuz oluyor. Ben bekliyorum, yapacak bir şey yok. Yavaş gidiyorum yani, bekliyorum derken durduğum yerde 50'yi beklemiyorum. Yavaş gidiyorum, biraz daha devirsiz. Neyse, konumuza dönelim. 2,5 litre yağ eksilttiği zaman bunu arkadaşlar kesinlikle söylüyorum, kübütö kapağı, turbo, bunlardan hayatta eksiltmez. Eğer bir turbo 2,5 litre yağ eksiltecek derecede zaten yağ basıyorsa o araba ambeleye kalkar. Ambele dediğimiz olay emme manifolduna yağ doldurma. Bu araba kendi kendine gaz yer. Kesinlikle yer. Yolda gidersiniz, gaz pedalını bırakırsınız ama araba hala gider. Niye? Çünkü yağ geliyor. Turbo yağ basıyor. Yağla çalışmaya başlıyor. Mazot olmasa bile yağ emme manifoldunu buldu mu dizellerde yürür. Gider. Tamam mı? Yağ ile çalışıyor. Benzinlilerde geç çalışmaya neden olur. Bujiler yağlanır. Performansı düşer. Tekler araba rampada gitmez. Yağ yakıyorsa. Bu tarz belirtiler olur arkadaşlar. Biz de ne diyoruz? Birebir varsa, yani 10.000 kilometre yaptıysanız ve 10 litre yağ eklediyseniz, onu da geçtim. Yani o da afaki. Çok fazla büyük zaten bu. Eğer 5000 kilometrede bir arabaya 2,5-3 litre yağ koyuyorsanız o motor kesinlikle açılacak ve segmanlardan, siboplardan başlanacak, komple rektifiye yapılıp o motor toplanacak. Eğer bir motor bu şekilde yağ yakıyorsa. Evet, biliyorum. Birçoğunuza bunu ben gösterdim. Kübütö kapağını ben gösterdim. Turboyu ben gösterdim. Bekledim de hatta bir abimiz çıksın desin ki ya kardeşim bunu gösteriyorsun ama bu böyle, şu şöyle desin diye bekledim. Yani benim tezimi çürütsün diye bekledim işin açıkçası. O da olmadı. Öyle bir video da gelmedi. İşte ya yok kardeşim bunlar motor diyen de yok. Gene bu da bize kaldı. Biz çekiyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Ne? Belki bu videodan sonra birkaç mühendis arkadaş üstüne alınıp da bunun daha iyi açılımını yapar. Peki ya Kerem Usta, yağ yakan motoru kullanmak mantıklı mı? Peki ben yağ yakan motoru kullansam ne olur? Arkadaşlar, yağ yakan motoru belli bir süre kullandıktan sonra yağ yaktığı için motor pistonların segman çevresinden dolayı motor yağınızın içerisine, yani kullanmış olduğunuz yeni yağların içerisine de bir şekilde kurumu indirir arkadaşlar. Bu da yağ yakan bir motorun içerisindeki yağı kükürte çevirir. Ve benim Peugeot videomu izlediyseniz eğer, biliyorsanız, biz sahte yağ konusuna da danmıştık. Eğer onu izlemediyseniz şuradan bir yerden veya kanalın geçmiş videolarından onu da görebilirsiniz. Bu şekilde bir kurum yapar yağ yakan motorun içi. Ve bunun sonrasında eğer bu motoru bu şekilde kullanırsanız, örnek veriyorum, ustanın inisiyatifine kalmış bir şekilde yağ pompası, eksantrik, iticiler, Grand mili, eksantrik milleri 16 valve olarak hesaplarsak veya örnek veriyorum piston kolları, ana yatak, kol yatakları, bunlar kontrol edilerek arkadaşlar değişime gidebilir. Nasıl yani diyorsunuz? Eğer kurum bağlamış bir motorda, tabii ki de biliyorsunuz, bir motor kurum bağladıysa o Peugeot'da da gördüğünüz gibi bütün parçaların hemen hemen içerisinden geçiyor arkadaşlar. Yani içinden geçme dediğimiz eritme. Yani birçok markanın yağ sloganında şunu görürsünüz: aşınmayı engelliyor.
Eğer yağ yakan bir motor kullanıyorsanız motor yağının özelliğini yitirmesinden dolayı aşınmayı engelleyemiyor. Aşınmayı engelleyemeyen bir motor yağı da ister istemez motorunuzun içerisinde aşınmalara neden oluyor. Bu yüzden arkadaşlar eğer bir araç yağ yakıyor ise şayet bunu fark ettiyseniz en kısa sürede bu motoru revizyon ettirmek zorundasınız. Revizyon yaptırmadığınız motor yani eksantrik mili aşınmamışsa, yağ pompası aşınmamışsa aşınan bir motor aşınmayan motora göre daha maliyetli çıkar. Bu yüzden birçok ustamız şunu söyler. Ya motor yaptırmaya gittim de bana kapalı kutu dediler. Sökünce her şey belli olacakmış. İşte sökünce her şey belli oluyor. Sökünce eksantrik mili ölçülebiliyor. Sökünce grank ölçülebiliyor. Motorun içi kontrol edilebiliyor ve aynı zamanda yağ pompasının içine de bir nebze olsun bakılabiliyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu yağ pompası iş görür mü? Görmez mi? 3 gün sonra yağ basmayı keser mi? Aşınır mı? Biter mi? Bitik bir yağ pompası mı değil mi? Sökülmeden bu belli olmuyor arkadaşlar. Bir sonraki seçenek de şu. Bu genelde yani biz baktığımız birçoğu motorda bunu tabii ki de eskiden bunu söylemekte bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Eskiden alırdık elimize pistonun iç kısmını yani pistonun iç kısmını biz kendimiz tamirciler olarak bakardık. Yeni nesle göre hani siz tabii bu konuda da değineceğim bir videom daha var. Bu ara bana çok video yani kafamda çok video fikri oluşturuyor sizin yorumlarınız ve mesleğin gittiği yön. Gerçek anlamda inanılmaz bilgiler vereceğim sizlere. Siz de bana umarım hak vereceksinizdir diye düşünüyorum. Daha önceden biz bunları bakardık ve derdik ki bu motor piston istiyor. Bu motor sekman istiyor. Ya da bu motor gerçekten gömlek istiyor. Ama şu anda tecrübesine de dayanarak söylemek istiyorum. Rektifiyecilerimize bıraktık biz bu işleri. Çünkü bir işin hızlı bir şekilde bitebilmesi için size ek destek olması gerekiyor. Nasıl? Önceden diyordunuz ki usta var, direksiyon ustası çıktı şimdi. Ama önceden direksiyon kutusunu bile normal ustalar tamir edebiliyordu. Önceden devir daimı tamir edilebiliyordu. Önceden işte kaynak tutan ustalarımız vardı. Evet bunlar vardı ama artık o kadar çok çoklaşmaya başladı. Örnek veriyorum. Türkiye'de bundan 50 yıl önce kaç tane araba vardı? Şu anda ruhsatı olan kaç tane araba var? Çok. Değil mi? Yani çok. Çokun anlamını bilmeyen yoktur. Şimdi bunlar çoğaldıkça ister istemez bunlara yetişmek için iş gücü lazım. Ve bu iş gücünü ortadan kaldırmak için yani bizim bir nebze olsun zamandan tasarruf etmek için diğer arabalara bakmak için iş kollarına artık daha fazla yükümlülükler verilmeye başladı. İster istemez bunu da rektifiyeci arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Ve onların da tabii ki de ehli yani daha yaşlı rektifiyeci abilerimiz belirler. Şu anki nesil tabii ki bunu yüzde vermek gerekir. %25'i, %30'u anca bakabiliyor, ölçebiliyor. Diğer geri kalanları da sizin dediğiniz gibi sök tak olayına bakıyor arkadaşlar. Tabii burada işini düzgün yapanları tenzih ediyorum bu videoyu çekerken. Zaten ne demek istediğimi birçoğu kişi anlıyordur. Eğer bir motoru yaptırdınız, ikinci kez söküyorsanız ve bu sekman hatasıysa veya gömlek düzgün çakılamamışsa veya honlama düzgün yapılamamışsa bu usta hatası olarak bize geri dönüyor ve bunlar da gitgide artıyor. Neden artıyor? Çünkü araçlar da yapılamıyor. Bunları nereden biliyorum? 6-7 yıllık YouTube tecrübemle, sizin bana atmış olduğunuz DM'lerle, sizin bana göndermiş olduğunuz yorumlarla arkadaşlar. Bunlar ufak ufak biriken bilgiler. Neyse. Umarım anlaşılır bir dilde olmuştur. Umarım herkesin anlayacağı dilde bir video olmuştur. Ben bu şekilde düşünüyorum. Kendi mesleğim boyunca neler yaşadıysam bunları sizinle paylaşmaya çalıştım. İşin açıkçası bu videoda ne biliyorsam onları döktüm. Şimdi benim arabamın da motoru bayağı bir kirlenmiş. Ben de kendi yağ bakımımı ufaktan yapayım. İşin özü, en önemlisi motorda yağ. Yağ bakımı yapıyorduk hani. Ucuza çıkıyordu. Sizde daha uygun veya işte başka bir tarafta daha uygun. Neden sizde uygun diye sormazsanız sıkıntıya yol açarsınız arkadaşlar. Lütfen bunu yapmayın. Araçlarınıza bundan sonra daha iyi bakmaya, özen göstermeye çalışın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.